Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda trilce yaptım. Sizlerle tarifi paylaşmak istiyorum. Dilerseniz yapım aşamasına hemen geçelim. 5 yumurtanın akını ve sarısını ayırdım. Yumurta akını koyduğum kabımın kesinlikle kuru olmasına dikkat edelim ve içine yumurta sarısı kesinlikle karışmayacak şekilde ayıralım. 1 su bardağı toz şeker kullanacağım. 1 su bardağından 1 parmak eksik. Yarısını yumurta aklarına, yarısını yumurta sarısına ekleyecek şekilde şekerimi kullanacağım. Yumurta aklarımı çırpmaya başladım. Bu aşamada içerisine çay kaşığının ucunda tuz ilave ediyorum ve çırpma işlemine devam ediyorum. Yumurta aklarım iyice katılaşana kadar çırpacağım. Evet, şekerimin yarısını yumurta akını ilave ettim. Çırpma işlemine devam ediyorum. Bu arada kalan yarısını da yumurta sarısının üzerine dökeceğim ve yumurta sarılarını da çırpmaya başlayacağım. Kalan yarım su bardağı toz şekerimi 5 yumurta sarısının üzerine ilave ettim ve mikserimle çırpma işlemine başladım. Bu arada yarım çay bardağı kaynar suyumu da yumurta sarılarının üzerine ilave ediyorum ve yumurta sarılarım krema kıvamına gelene kadar çırpacağım. Diğer tarafta yumurta aklarım kabı ters çevirdiğim zaman dökülmeyecek şekilde oluncaya kadar çırpma işlemine devam edeceğim. Yumurta aklarının çırpılması bayağı bir uzun sürüyor. Benim şef kullandığım halde 4 dakikada bu hale geldi. Sizler mikser kullanırsanız bu süre daha da uzayacaktır. Gördüğünüz gibi artık yumurta sarısı da krema kıvamına geldiğine göre 1 su bardağı unumu, yarım su bardağı nişastamı eleğime alıyorum. Eleyerek 3 kere de yumurta sarımı ilave edeceğim. Gördüğünüz gibi alttan üste olacak şekilde karıştırıyorum. Bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya ilave ediyorum. Alttan üste doğru unumu yumurta sarılarına iyice yediriyorum. Homojen bir kıvam alana kadar karıştıracağım. Unumuzu birden dökmeyelim, topaklaşma olabilir. Yavaş yavaş eleyerek ilave edelim. Gördüğünüz gibi alttan üste karıştırıyorum. Spatula kullanıyorum. Bu aşamada mikser kullanmayalım. Şimdi yumurta akını, çırpmış olduğum yumurta akını kekimin içine ilave ediyorum. Yine aynı şekilde yavaş yavaş, azar azar 3-4 kere de ilave edeceğim ve alttan üste yumurtamın akının söndürmeden karışıma
iyice homojen bir kıvam alana kadar alttan üste karıştırıyorum. Köpüğünü söndürmüyorum. Buna dikkat edelim. Gördüğünüz gibi bakın, burayı hiç kesmiyorum. Yavaş yavaş gösterdim. Çırpmış olduğum yumurta aklarını 4 kere de ilave ettim. Evet, trilçemin hamuru hazır. Bu arada fırınımı 180 derecede alt üst ayarda ısıttım. Kıvamını görüyorsunuz. Borcamıma yağlı kağıdı serdim. Ve hazırlamış olduğum trilçenin kekini borcamıma boşaltıyorum. Isıtmış olduğum fırınıma borcamımı göndereceğim. Hamurumuzun borcamda her yerine eşit olmasına dikkat edelim. Kekimiz kızarırken biz de süt şerbetini hazırlayalım. 1 çay bardağından 1 parmak eksik toz şekeri, 1 kutu kremayı, 4 su bardağı sütümü karıştırma kabına alıyorum. Şekerim iyice eriyene kadar karıştırıyorum. Bu da trilçemizin süt şerbeti olacak. Kekim pişti. Çok güzel bir şekilde. Şimdi kekimi çeviriyorum. Yağlı kağıdını çıkarıyorum. Borcamda keklerimizin altı biraz geç kızardığı için ben fırınımın alt rafına koymuştum. O yüzden biraz fazla kızarmış. Evet, süt şerbetini gördüğünüz gibi kek nasıl çekiyor, sünger gibi. Zaten kekin kıvamı harika. 1 paket krem şantiyi 1 çay bardağı sütle çırptım. Ve kekimin üzerine gördüğünüz gibi kaplıyorum krem şantiyle. Bu arada kekimi buzdolabına koydum. Karamelini yapmaya başladım. 1 su bardağı toz şekerimi tavaya alıyorum. Kesinlikle kaşık kullanmıyorum. Şekerlerim eriyene kadar bekliyorum. Bu arada 1 yemek kaşığı dolusu nişastayı bardağıma alıyorum. Üzerine 1 su bardağı su ilave ediyorum ve iyice karıştırıyorum. Burada homojen bir kıvam alana kadar nişastamızda kesinlikle topaklanma kalmayacak şekilde karıştırdım. Ve görüyorsunuz şekerim erimeye başladı. Sadece tavayı sallıyorum. Kesinlikle kaşık şekerimi karıştırmıyorum, şekerimi kaşıkla. Sadece tavayı sallamanız yeterlidir. Evet, şekerim eridi. Bir yemek kaşığı margarin ilave edeceğim karameline şimdi.
Margarinimiz eridikten sonra 1 su bardağı kaynar suyu dikkatli bir şekilde karamelin üzerine dökelim. Bu aşamada sıçrama yapabiliyor. Aman dikkat, yanmayalım. Hazırlamış olduğum 1 yemek kaşığı nişastalı suyumu da ilave ettim. Biraz kıvam aldıktan sonra karamelimi soğuması için bir kenara aldım. Karıştıra karıştıra soğuttum. Buzdolabında beklemekte olan trilçemi üzerine karamelimi döküyorum. Burada mutlaka krem şantimizin soğumuş olması lazım. Yoksa karamelle birbirine karışacaktır. Buna dikkat edelim. Gördüğünüz şekilde çizgiler çekiyorum. Kürdan yardımıyla üzerine şekil veriyorum. Buraya kadar izlediyseniz, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, videomu beğenmeyi, yorumlarda fikir ve görüşlerinizi bildirmeyi lütfen unutmayın. Deneyecek olanlara kolay gelsin, afiyet şifa olsun. Bir başka videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.